3 boyutlu modelinizde nasıl profesyonel bir şekilde materyal hazırlayabileceğinizi göstereceğim. Modelimizin UV'sini açalım. İki parçanın UV'sini de tek seferde açacağım. U'ya bastım. Smart UV Project dedim. Ayrıntı marjini bir sağa kaydırıp Unwrap dedim. Ardından bunu export ederek dışarı aktaracağım. Export FBX diyorum. Konumunu hazırladıktan sonra Export FBX diyebiliriz. Ardından materyalini hazırlayacağımız Substance Painter programına geçiyorum. Buradan File, New, Select diyorum. Modelimi seçiyorum ve Open diyorum. Bana texture'ımın çözünürlüğünü soruyor. Ben 4096 seçeceğim. Siz oyun için kullanacaksanız daha düşük çözünürlük seçebilirsiniz. OK diyorum. Modelim geldi. Şöyle herhangi bir sorun var mı diye kontrol ediyorum. Herhangi bir sorun yok. Texture Set Settings'e geliyorum. Biraz aşağı indiğimde burada Back Mesh Maps'i görüyorsunuz. Buna tıklıyorum. Burada yine bize texture'ımızı soruyor. Output size'ımız 4096. Aşağıya iniyorum. Buradan Anti-Aliasing'imizi seçiyoruz. Eğer siz bunu bir oyunda kullanacaksanız 4 ve 16 seçebilirsiniz. Animasyon veya bir görselde kullanacaksanız, yani pre-render bir şeyde kullanacaksanız o zaman 64'ü seçebilirsiniz. Ben şimdi Anti-Aliasing'imi 16 seçiyorum ve Bake Selected Textures diyorum. Bake işlemim bitti. Return to Painting Mode diyelim. Kontrol edelim herhangi bir sorun var mı diye. Herhangi bir sorun görünmüyor. Ben bu videoda smart materyaller kullanacağım. Bunun için filtre butonuna basıyorum ve smart materyalleri açıyorum. Ben buraya sub kısmı için wood yazıyorum. Şu materyal güzel gibi. Bunu sürükleyip layer bölümüne bırakıyorum. Materyalimiz bütün objeye yayıldı. Bunu düzeltmek için buradaki materyal resmini sağa tıklıyorum ve Add Black Mask diyorum. Modelimizin texture'ı gitti. Şimdi tek yapmam gereken Polygon Fill aracına tıklamak. Ardından yukarıdaki seçeneklerden uygun olanı seçmek. Ben şu anda Mesh Fill tool'unu seçiyorum. Sürüklediğimde bütün parçayı bana seçti. Şimdi de baş kısmı için bir materyal bulalım. Buraya tekrardan metal yazıyorum. Burada Silver Armor var. Bunu sürükleyip tekrardan bırakıyorum. Direkt baş kısmını bununla kapladı. İlerleyen videolarda Substance Painter'ın daha detaylı bir videosunu çekeceğim. Şimdi bu materyalimizi Blender'a aktaralım. File, Export Textures. Buradan kaydedilecek konumu seçiyorum. Aşağıda bize çıkış yöntemimizi soruyor. Burada Blender için bir ayar var. Onu seçebiliriz. Blender Principal BSD. Burada bize görsellerimizin hangi uzantıda olmasını soruyor. Biz buradan PNG'yi seçebiliriz. Bir alttaki seçenekte de bize texture'larımızın boyutunu soruyor. Ben şu anda 4K'yı seçeceğim. Ardından Export butonuna basalım. Tamamlandı. Şimdi Blender'a geri dönüyoruz. Blender'da texture'ımızı giydirmek için ayrı bir pencere açıyorum. Buradan Shader Editor'a bastım. Ctrl Shift T'ye basıyorum. Texture'larımız geldi. Materyal görünümüne geçiyorum. Sub kısmımız bu şekilde görünüyor. Şimdi de baş kısmını yapalım. Principal BSDF'ye tıklıyorum. Ctrl Shift T diyorum ve tekrar materyallerimi ekledim ve baltamızın son hali bu şekilde.